Selam herkese arkadaşlar. APE'deki son duruma bakacağız. Günlük haftalık yapılara bakacağız. 50 günlük, 200 günlükle dansına bakacağız. APE'nin ne durumda? Hangi strateji uyguluyoruz, uygulamıyoruz, neyi bekliyoruz, neyi beklemiyoruz? Onları bir gözden geçireceğiz. Hadi bakalım APE'ye gidelim. Burada APE'ye aşık olan arkadaşlar var. Görüyorum bazen saçma sapan yorumlar yapıyorlar APE videosunun altına. Arkadaşlar bu logoya aşık olunacak bir logo değil yani, açık söyleyeyim baştan. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi APE'de ben uzun vadeli yatırımcı olarak APE'yi beklediğim seviyeleri burada göstermiyorum. Aşağılarda bir seviyeler var. Üçlü alım stratejisine uygun olarak, 3 kademe alım stratejisine uygun olarak aşağılarda uzun vadeli yatırım için arzuladığım, gelir ise alacağım seviyeler var. Bak ne diyorum? Gelirse oraya ben ayıla bayıla AP'yi uzun vadeli alırım, atarım stake'e veya soğuk cüzdana, dursun artık. Ne kadar durursa dursun. Tamam mı? Gelirse diyorum. Şu kadarcık bir zekan yoksa, gelirse ile gelecek arasındaki farkı çözemiyorsan, tamam mı? Çünkü yani küçük bir zeka gerektiriyor. İki cümlenin ne anlama geldiğine dair bir bir etüt edebilme veya idrak yeteneğin yoksa, ya bu piyasalarda sen nasıl para kazanacaksın, gözünü seveyim. Yani bence hiç girme bu piyasaya. Yani gelecekle gelir isenin arasındaki farkı çözemiyorsan gerçekten işin çok zor. Yani sana yermek için söylemiyorum seni. Ya yeriyorum da bu arada. Yani çünkü onu çözemiyorsan bu piyasada gerçekten işin zor. Lütfen. Yani elini belli etme en azından bize, anlatabiliyor muyum? Biri de yazsın altına APE değil Ape diye, onunla da bir güzel onunla da bir güzel muhabbet edelim. Şimdi APE, ben senden daha çok seviyorum APE'yi. Hayır, ben daha çok seviyorum. Ben aşığım. Hayır, ben daha çok aşığım. Ya sen APE'yi seviyorsun da APE seni seviyor mu? Grafiğine bakıyoruz APE'nin. APE bizi sevmiyor arkadaşlar. Yatırımcısını sevmiyor, üzmeye devam ediyor, açık söyleyeyim. APE. Ben eninde sonunda bir NFT hype'ının geleceğini düşünüyorum ve ona istinaden APE hariç şu anda, APE'de çünkü daha aşağıda uzun vadeli yatırım için beklediğim seviyeler var. Oralara gelir ise almayı düşündüğüm ama NFT projeleriyle alakalı istediğim seviyelere gelmiş bir sürü proje var uzun vadeli yatırım açısından. Onlarda zaten pozisyonumu aldım. APE'de de pozisyon almak istiyorum ama APE maalesef henüz uzun vadeli alım yapacağım seviyelere ulaşmadığı için APE'yi bekliyorum, gözlemliyorum. Önümüzdeki dönemde de yani ümitliyim APE'den. Sen oralara gelmez çok beklersin diyenler için söylüyorum. Merak etme, ben alacak yer bulurum APE'yi. Bir seviye bulurum yani alacağım yeri APE'yi. Peki hadi bakalım. Bu girizgahı yaptıktan sonra konuya gerçekçi yaklaşın arkadaşlar. Böyle seviyoruz. Aşığız. Göreceksin bak. Tahtanın sahibi değilsin, bir şey değilsin. Tahtanın sahibi olsan tamam, biz senin peşine vallahi takılırım, senin peşine. Hani tahtayı sen yönetiyorsan zaten abimizsin, ağamızsın, peşinde dolanırız. Aman abi nereden alalım, nereye kadar götüreceksin diye peşinde dolanırız. Sen de şimdi bizim gibi kıytırık yatırımcısın, affedersin. Neyin iddiasını yapıyorsun millete? Göreceksin bak gidecek, göreceksin bak oraya hayatta gelmez, oraya git. Ya yapma, gözünü seveyim. Gerçekçi yaklaş. Ben ortalama takip ediyorum APE'de. Trend yönünden umarım yakınlarda bir yerde beni üzmeden, yani görüntü bakımından grafik karakterine baktığımda sanki güzel bir trend yönünde bize işlem açtıracak ve uzun bir zaman o trend yönünde taşıyacakmış gibi pozisyonumuzu bir izlenim doğuyor bende APE'nin grafiğine baktığım zaman, grafik karakterine baktığım zaman. O yüzden merak etme, ben APE'yi kaçırmayacağım. Sen belki kaçıracaksın. Sen belki bıkacaksın.
Ya bu hiç gitmiyor. Bak işte o şeyler, Solana şu kadar gitti. AVAX bu kadar gitti. Ben bunları satayım da AVAX alayım 50'den falan. Belki sen diyeceksin. Ben demem. Tamam mı? O yüzden lütfen dikkatli dinle. Videoyu da sonuna kadar izle ki ortasında bir yerde yanlış kanaate de kapılmanı istemeyiz. Tamam mı? Hiçbir enstrüman hakkında ön yargılı değiliz. Hepsiyle alakalı nötr görüşe sahibiz arkadaşlar. Nötrüz yani, nötr. Unutma. Şimdi bakıyoruz AP'ye mesela. Dediğim gibi bu son durum yayınlarında 50 günlük ve 200 günlük takibi yapacağız. 50 günlük ve 200 takip baktığımızda zaten AP'nin biz neyini bekliyoruz? AP'de ilk başta benim beklediğim şey AP 200 günlüğün üzerine bir atsın. Orada bir günlük kapanış yapsın. 200 günlük bantımız da şu. 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde AP bir günlük kapanış yaparsa ben hemen AP'yi listeme alacağım. Hiç merak etme. Hangi listeme alacağım ama? Uzun vadeli yatırım listesine değil, Swing Trade sepetine atacağım. Swing Trade sepetinden bir tane çıkartırım. AP'yi oraya kanalize ederim. Çünkü gerçekten ben AP'yi Swing Trade ayrıyetten uzun vadeli yatırım, ayrıyetten Swing Trade sepetine o kadar arzuluyorum ki atmayı. Ama şu anda değil. Şu anda çünkü kararsız modda. Yani buradaki alıcılar en azından 200 günlüğün üzerinde bir kapanış yaptırması gerekiyor. Buradaki grupların, grup veya balina neyse, o zaman bir inanca sahip olabilirim AP ile alakalı. Sabırsızlıkla bekliyorum, açık söyleyeyim. Yani senden daha sabırsızım şu anda. AP'yi o yüzden takip ediyorum. O yüzden son durum videoları AP ile ilgili 2024 boyunca çekmeye devam edeceğim. Çünkü NFT'de dilin kemiği yok bana sorarsanız. NFT'nin hype'ında ortalık birbirine girer arkadaşlar. NFT'nin hype'ı ötekilerin hype'ına benzemeyecek. Göreceksiniz. Göreceksiniz demeyeyim de hep beraber göreceğiz inşallah. AP'de 50 günlüğün üzerinde bir kapanış gelmiş şeyde dün itibariyle 13 Şubat itibariyle bir 50 günlüğün üzerinde kapanış var. 50 günlüğe göre tabii ki ben işlem açmıyorum. 200 günlüğü bekliyorum. Zaten Swing Trade sepetindeki işlemler birazcık daha komplike stratejilerden oluşuyor. Ama sizin için bu 50 günlük ve 200 günlük ortalamayı koyuyorum ki sen yeni başlamışsan, hiçbir fikrin yoksa, onun bunun dediğinin peşinde dolaşıyorsan hiç gerek yok dolaşmana. En basitinden çok güzel bir strateji ve plan oluşturma şansın var sadece bu iki ortalamayla. Anlatabiliyor muyum? Hiç başkası o dedi, o gidecekmiş diyorlar, bu şöyle olacakmış diyorlar, bu böyle olacakmış diyorlar. Bunların peşinde koşup da paranı çarçur etmene gerek yok. Paranı çarçur etme lafı da benim lafım değil. Bir tane böyle kalın sesli bir arkadaş var. Çok bilgili, sağ olsun. Çok güzel de yayınlar yapıyor ve kafasına göre hiç kimseye ödün vermiyor. Rengi belli, karakteri belli. Bayılıyorum ben böyle insanlara. Onun lafıdır. Çok güzel bir laf bu arada. Paranızı çarçur etmeyin. Benim de söylediğim en çok fazla gıpraşmayacaksın. Yani AP ne dedim mesela 0.88'di galiba benim arzu ettiğim fiyat. Uzun vadeli yatırım için ilk alımımı yapacağım yer. AP 0.88'e gelmiş. AP'yi almışın, artık ortalama bile bakmam. Oradan aldığım AP'yi eski zirvesi yani şurasını görmeden ben AP'yi vermem kardeşim. Ben de dursun. Oraya hiç gelmedi, gelmesin. Dursun. Hiç sorun değil. Çünkü bütün mal varlığımı AP'ye yatıracak durumda değilim herhalde. Değil mi? Onu da sepetin içine bir şekilde veya uzun vadeli portföyümüzün içine atmak istiyoruz. Ben çok gerçekten o konuda istekliyim. Ama eğer istediğim fiyata gelirse uzun vadeli yatırımın bir numaralı kaidesi fiyatın peşinden, uzun vadeli yatırımcı fiyatın peşinden koşmaz. Fiyatın kendisine gelmesini bekler. Gelmedi mi? Almaz. Bu kadar basit. Sen çok beklersin, oraya gelmez. Gelmezse almaz kardeşim. Bu kadar basit. Senin baktığın açıyla tabii ki bakamıyoruz. Çünkü senelerimizi bu piyasaya verdik. O yüzden daha evrensel anlamdaki stratejileri cebimize koyarak bu piyasalara yaklaşımda bulunuyoruz.
Sen hayal kuruyorsun. Biz hayal kurmuyoruz. Gerçekçi bakmaya çalışıyorsun. Nötrüz dediğim gibi. Eğer API 200 günlüğün üzerine atarsa dediğim gibi ben swing trade 2024 swing trade sepetime API'yi kesinlikle atacağım. API'nin çünkü bizi üzmeden güzel bir trend takip edebileceğini düşünen bir arkadaşınızım. Umarım bugün yarın 200 günün üzerinde bir kapanış gelir. Hemen listeye alacağım. Çünkü hemen listeden bir tane atarım. Veyahut bunu dahil ederim. 15'lik bir listem var. 16.sı AP olsun, sorun değil. O kadar heyecanlıyım yani AP ile alakalı, açık söyleyeyim. Yani normalde ben şimdi bakarsam böyle grafiğe herhangi bir aslında mal toplama bölgesi, bir maliyet bölgesi pek gözükmüyor. Aşağı yukarı şurayı diyebiliriz aslında. Şimdilik o da. Bilmiyoruz. Ya çok kısa çünkü bu alan. Çünkü ben en az bir senelik bir efendime söyleyeyim yatayda mal toplama seviyesi peşinde koşup onu görmeye çalışan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Herhangi bir mal toplama seviyesi yok. Birazcık işte buraları 1.40 seviyelerini söyleyebiliriz şimdilik. Bilmiyorum. Uzun vadeli yatırım stratejime almam için 0.88 seviyesi önemli benim için. Gelmezse swing trade sepetine atarım. Orada devam ederim. Peki kapanışlarla alakalı günlük ve haftalık yapılara bakalım AP'de. AP'yi izlemeye kesinlikle devam edeceğim arkadaşlar. Bırakmam peşini. AP nereye, ben oraya. Bu işler böyle. Şimdi günlük kapanış yapılarına bakarsak eğer, yapılara bakalım. 1, 2. Dünkü kapanışla şuradaki daha önceki tepenin üzerine atmış kapanış olarak bakıyoruz. Unutma, çizgisel grafik bakmıyoruz. Yani bar grafik değil veya mum grafik bakıp da kırmızı yeşil hiç girmiyoruz. Beni tanıyanlar biliyor. Kesinlikle kırmızı yeşil açmam. Tek renk açarım. Genellikle çizgisel ve bar grafiğe bakarım. Orada da marjları, yani günlük veya haftalık işlem aralıklarını, ortalama işlem aralıklarını görmek isterim sadece. Kırmızıymış, yeşilmiş beni hiç ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Günlük aralıkları, günlük veya haftalık işlem aralıkları benim için daha önemli. Kapanış grafiğinde baktığımız zaman şu kırılım, yani yapıyı yukarı doğru kırmış şu anda. An itibariyle günlükte. Tamam mı? Bir problem yok. Ama çok fazla fake var. Dikkat et. Bu dediğim gibi bu strateji birazcık riskli bir strateji. Kapanışlarla alakalı, günlük kapanışlarla alakalı kullanırsan birazcık riskli bir strateji. O yüzden çok bel bağlamanı istemem. Bel bağlasan da buradaki risk ve kasanı çok iyi yönetmen gerekiyor. Onu söylüyorum her zaman. Riski, kasanı mutlaka çok iyi yönetmek zorundasın. Günlük kapanışlar bazında baktığımızda yukarı doğru Lontingen. 50 günlük bantın üzerinde 2 gün önceki bir kapanış gelmiş. Ona göre de longa geçmiş. Altında kapamadığı sürece 50 günlüğe göre devam edebilirsin şu anda long pozisyonuna. 200 günlüğe göre bakarsak da daha hiçbir işlem yapmana gerek yok. 200 günlüğe göre bak geldik nereye geldik. Kaç burası? 2023 Şubat. 2023 Şubat'ta short açmışsın. 200 günlük altında kapanışı görmüşsün. Günlük kapanış görmüşsün. Nereye geldik? 2024 Şubat. Kaç oldu? 1 sene. 1 senedir short'ta devam ediyorsun AP'de. Sen ne diyorsun? Yani AP'e öyle gidecek, böyle gidecek. Ben short'u açtım. 1 senedir short'tayım. Yüzde kaç kârdayım AP'de? Taşıyorsam hala. %70 kârda dolanıyorum. Üstünde kapasa bu pozisyonu 1 sene önce açtığım 200 günlüğe göre short açtığım pozisyon AP'de şu anda gelse 200 günün üzerinde kapasa bu pozisyon %65 kârla 1 sene sonra kapanmış oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ki ben %65'i zaten hayatta beklemem. Büyük ihtimalle ben bir %30'da bir de %50 aşağı çekilmede bütün pozisyonu kapatırım yani. Ben öyleyim çünkü. O yüzden short pozisyonlardan daha çok kazanıyorum. Çünkü marjlarım belli. Longları bekliyorum ama shortları beklemem. Shortlarda kârı gördüm mü alırım kârımı, çıkarım. Yani sen şimdi diyorsun ki oraya gidecek, buraya gidecek. Adam bir sene önce short'u açmış, hala short'u taşıyor arkadaşlar.
Onu kırmış, bunu kırmış. Bana ne? 200 günün üzerinde kapanış göreyim de sonra bakarım. Swing trade sepetine kesinlikle atacağım AP'yi. Hele bir 200 günlük üzerinde bir kapanış gelsin arkadaşlar. Tabii garantisi de yok tabii. 200 günlük üzerinde kapanış geldi. Çünkü swing trade sepeti hem long hem de short yönlü işlemlerden oluşmakta. Uzun vadeli yatırım tamamen spotta alırsın, unutursun işlemlerinden oluşuyor. O yüzden ikisi arasındaki farkın ne olur? Anlamaya çalış. Konuya hiçbir zaman duygusal bakma, gerçekçi bak. Peki haftalık yapıya bakalım son olarak. Haftalık yapıya bakarsak aslında birazcık bir ibareleri var. Yani şurayı kırılım olarak alabilir miyiz? Alalım hadi. Şu kırılımdan sonra şu kapanış mesela bu haftalık kapanışın bir önceki dibin altındaki kapanış burada yapının bozulduğunu göstergesi oldu. Ondan sonra da birazcık süründük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta buralarda süründük. 7. hafta yani geçen hafta pazar günü kapanışta AP 1.41'in üzerinde haftalık kapanış yaptığı için haftalık kapanışta da yön olumlu yöne dönmüş oluyor. Yani bakış açısı, psikoloji olumlu yönde şu anda. Haftalık kapanış açısından yapı olumlu yöne dönüşmüş durumda. Nereye kadar? Eğer şunun altında 1.34 seviyesinin altında bir haftalık kapanış görmezsek eğer hiçbir problem yok şu anda yapıda. Ama ben açıkçası kendi açımdan söylüyorum. En azından swing trade sepetine 2024 swing trade sepetine AP'yi atacaksam 200 günün üzerinde bir kapanış görmem gerekiyor. Ondan sonra bakacağız. Ve giderse de AP trendi çok güzel bir trend bize kazandıracağını düşünüyorum. Umarım bizi utandırmaz, bizi saç baş yoldurmaz, sıralı bir sürü işlem yaptırmaz. Tek bir işlem açarız bu 200 günün üzerinde. Bir daha bir sene inşallah hiç elimizi sürmeden nasıl burada bir sene boyunca bize short taşıtmış, burada da bize bir sene long taşıtsın inşallah. Değil mi? Durum bundan ibaret. AP ile alakalı da son durum videoları çekmeye devam edeceğim. Son durum videolarında Holo, AP, AVAX, FIL, GRT, FTM, PP, ENJ, SANT mutlaka olacak. Belki ENJ olmaz. ENJ'nin çünkü grafik karakteri birazcık parçalı bulutlu, birazcık yorucu bir grafik karakteri var. ENJ olmayabilir, bilmiyorum. Bakarız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, vaktim varsa diğer videolarda göz atmayı dene. Çünkü bakarsan bizim bakış açımızı anlamış olursun. Uzun vadeli yatırımcıyız. Portföyümüzün, kapitalimizin büyük çoğunluğu uzun vadeli yatırımlara ayrılmış durumda. Önümüzdeki dönemde 2024'ün başından itibaren zaten hoş geldin boğa mevsimi videosu yaptık. Bitcoin ile alakalı. Ümidimiz, beklentimiz 2024'ün çok güzel geçmesi yönünde. Geçmezse de canımız sağ olsun, bir şekilde piyasa yukarı giderken de biz buradayız. Aşağı giderken de biz yine buradayız arkadaşlar. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalınız.